Bu açı nasıl? Saçımı şöyle yapsam. Of. Ay çok uğraştım. Kolay olsun dedim, yine zor oldu. İşte hep bunlar, işte hep gereksiz. Açıkçası bu videoya giriş yaparken bile biraz zorlanıyorum. Yaklaşık sanırım 3 aya yakın oldu. Video çekmiyorum, video yayınlamıyorum. Çeksem bile yayınlamıyorum. Yani arka planda çektiğim ama yayınlamadığım bir şeyler var. Ve aslında içten içe çekmek, geri dönmek, bir şeyler anlatma isteği çok baskın içimde. Ama neden bir türlü geri dönemedim? Neden 3 aydır video çekemiyorum? Çeksem bile paylaşamıyorum. Neden bir türlü yeterli hissetmiyorum? O mükemmelliyetçilik mi yoksa yetersizlik hissi mi? Ne var bunun altında aslında? Geri dönerken bununla geri dönmek istedim. Çünkü bu süreçte aslında fark ettim ki beni takip eden kişilerin, işte içerik üretmek isteyenlerin, belki influencer olmak isteyenlerin ya da benim gibi bir mesleği olup da bunu dijitalleştirmek isteyenlerin en temelindeki problemlerden bir tanesi aslında bu. O yüzden hem benim için de böyle rahat bir geri dönüş olsun, biraz böyle sohbet havasında olsun, böyle biraz kahve muhabbeti gibi olsun. Hem böyle bir alanımızı değiştirdim. Diğer videolardan hatırlayanlar vardır. Önceden şu anki olduğum yerin sol tarafında çalışma masamda çekiyordum videoları. Şimdi birazcık bu tarafa doğru geldim. Hem arka planımı yeşile boyadım. Çok mutluyum bundan. Yaptığım en önemli şey bu süreçte. Hem de aslında fark ettim ki ben de böyle koltuk sohbetleri videoları izlemeyi çok seviyorum. Özellikle böyle yemek yerken ya da böyle çok basit şeyler yaparken, basit işler yaparken açıp böyle arkada döndürmeyi ve o kişinin hikayesini dinlemeyi çok seviyorum. O yüzden birazcık bu bölümü de böyle konumlandırmak istedim. Bundan sonraki videolarda biraz burada, biraz masada böyle dönüşümlü bir video süreci olsun istedim. O yüzden bugünkü videoya burada başlarsam biraz daha rahat hissederim diye düşündüm. Heyecanlıyım. Uzun zamandır video çekmediğim için. Öncesinde de bu videonun birazcık böyle uğraştım. Belki başa böyle bir eklerim. İşte kadraj ayarlamak, saçımı düzeltmek, işte bilgisayarı yanıma alsam mı, görünse mi, görünmese falan bir sürü böyle anksiyetik hareketler oldu. İşte bugün bunlardan biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü tabii ki bir psikolog gibi temeline inemeyiz. Ama birazcık insan olarak, insani tarafta neler yaşıyoruz bunu konuşabiliriz diye düşündüm. O yüzden kahvemi aldım. Siz de çayınızı, kahvenizi aldıysanız hadi bakalım birazcık sohbet edelim. Şimdi bugünkü video öyle çok böyle bilgi bir video olmadığı için, yani aralarda tabii ki konuşurken belki vardır bilgi geçer aklıma gelirse, ama öyle çok hani başlıklar çıkardım kendime, benim için kolaylaşsın diye başlıklar çıkardım. Daha böyle sohbet havasında olmasını istediğim için biraz daha rahat, biraz daha içten, biraz daha doğal olsun istedim. O yüzden mesela önce bu videoyu neden çekiyorumla bir giriş yapalım. Aslında birazcık giriş yaptık ama biraz daha detaylandırayım istiyorum. Bu videoyu neden çekiyorum? Aslında az önce söylediğim gibi birazcık farkındalıklı da olsun istiyorum. Yani burada aslında yapmaya çalıştığım şey kişisel gelişimsel bir yerden yaklaşmak değil. Çünkü uzmanlığım bu değil ve bence bu benim haddim değil, ama her birimizin kendi gelişim süreci var. Kişisel geliştiğimiz bir dönemimiz var ve bu bence ömür boyu giden bir süreç. Yani buradaki gelişim kitap okumak, film izlemek, onu yorumlamak, birileriyle iletişim halinde olmak, sosyalleşmek, kendimizin farkına varmak. İşte 20 yaşındaki benle 30 yaşındaki benin birbirinden farklı olması. O yüzden bu süreçler aslında bizi biz yapan süreçler, ama buna ben çok kişisel gelişimsel bir yerden değil de kendi farkındalığım ve bakış açımdan yaklaşarak bir şeyler anlatmayı seviyorum ve doğru buluyorum. En son sanırım Instagram'da ve burada paylaştığım video Kasım ayıydı. Ya da çektim ve sonra paylaştım. Bunun arkasında yatan sebep bir sürü aslında. Yani bu süreçte tabii ki tamamen durmadım, üretmeyi bırakmadım, bir sürü şey yaptım. Onlardan da bahsederim şimdi. Ama yapmadığım tek bir şey vardı. Video çekmek. Yani bu işin içinde olan biri olarak işte insanlara video çekmenin öneminden, nasıl çekileceğinden, işine olan katkısından bahseden biri olarak ve gerçekten de birilerine videolar çekerek işlerini bir yerden bir yere taşımalarına yardımcı olan biri olarak
ben neden video çekemiyorum diye kendi kendime sorduğum, kendi kendimi yediğim bir dönemdeydim aslında. Bugün de böyle hazır sabahtan görüşmelerim vardı ve hazırlanmıştım. Dedim ki madem hazırlandın artık çek. Yani aylar sonra artık bir kamerayla buluş. Çünkü bu benim işim. Yani her şeyden öte bu benim işim. Bunu seviyorum. Aslında mecburiyetim gibi de bir şey. Çünkü yapabileceğim şu anda başka bir şey yok. Birazdan bunu detaylandıracağım. O yüzden eğer birileri benim gibi ise, benim gibi şu anda bir mesleğiniz var, arka planda bu mesleğinizi icra ediyorsanız, işte benim gibi danışmanlıklar veriyorsanız, birilerine fayda sağlıyorsanız, işte ürün üretiyorsanız ve gerçekten güzel satışlar yapıyorsanız ama bu sadece fiziki alanla sınırlı kalıyorsa, bunu bir türlü dijitale video çekerek taşıyamıyorsanız, yalnız değil, yalnız de, yalnız değilsiniz mesajını vermek için çekiyorum. Çünkü hiçbirimiz yalnız değiliz. Dediğim gibi Kasım ayında en son videomu çekmişim ve sonra yayınlamışım ve ondan sonra paylaştığım videolarda sadece vlog tarzı videolar ve kaydırmalı postlar Instagram'da aktif olmuşum. Yani arka planda aslında pasif değildim. Arka planda yazmak, işte mail atmak, blog yazmak, işte sunum yapmak, işte etkinliklere katılmak, eğitimler vermek bunlar devam ediyordu. Yani tamamen sustuğum, sıfırlandığım bir dönem değildi. Sadece kamerayı açıp böyle anlatamadığım bir dönemdi. Kasım ayına kadar neden her şey yolundaydı da sonra bir anda her şey değişti. Aslında öyle çok radikal bir şey olmadı. Yani hayatımda daha önce daha radikal şeyler olmuştu ve daha iyi hissettiğim dönemlerdi. Ama anlamadığım şey zaten bu. O Kasım işte Ekim-Kasım aylarına kadar çok aktif üretiyordum. Videolar çekiyordum. İşte buraya da yine çok aktif videolar çekmeye başlamıştım. Uzun uzun anlattığım, bilgi verdiğim, sizlerden de güzel dönüşler aldığım, işte arka planda onu bir eğitim videosu gibi konumlandırıp durdurup notlar aldığımız güzel videolar yapmıştım. Çok da içime sinmişti. Hatta bu süreçte döndüm izledim dedim ki çok güzel şeyler yapmışım aslında. Neden artık yapmıyorum? Bunun da arkasında aslında yine kendimizi mükemmel bir yerde konumlandırma isteğinin olduğunu fark ettim. Her ne kadar kendimize bunu itiraf edemesek de birçoğumuz yaptığımız her şeyin mükemmel olmasını istiyoruz. Bunu ben de dahil. Bunu çok fazla reddettim. Dedim ki yok hani mükemmel olmasına gerek yok. İyi olması iyi, yeterli. Yeterince iyi olsa da olur. Ama bir noktadan sonra bence bir şey oluyor beynimizde. Bir dürtülüyoruz ve diyoruz ki hayır. Bu yeterli değil. Yani bak falanca daha iyisini yaptı. Sen neden yetersiz kaldın? Yani ister istemez başkaları bizi etkiliyor. Şimdi az önce söylediğim gibi daha önce hayatımda daha radikal şeyler yaşandı. İşte daha problemli dönemlerim oldu. Ama hep üretkendim. Mesela 2016-2017 senelerinde işte bir kitap sayfam vardı. Hala var Instagram'da. Ara ara orayı böyle dürtmeye, aktif etmeye çalışıyorum. O zamanları düşünüyorum. Mesela haftada 4-5 kitap bitirebiliyordum. İşte 2017 senesinde sanırım yılda 180 kitap bitirmişim. Yani o sayfaya baktığımda, oradaki işte içeriklere baktığımda gerçekten ne kadar güzel okumuşum ve bunları ne kadar güzel anlatmışım, özetlemişim, yorumlamışım, işte fikirlerimi beyan etmişim. Çünkü o zamanlar bu kadar içerik üreten yoktu ve o zamanlar hayatımızda bence mükemmel olmalıyım, diğerinden daha iyi olmalıyım baskısı yoktu. Bunu fark ettim. Yani bu 2,5-3 aylık süreçte kendi kendimi sorguladım. Neden yapamıyorsun ya? Hani her şey bir sürü düşündüm. Bilgisiz misin? Hayır. Bu konuda iyi mi değilsin? Hayır, iyisin. Bilgin mi yok? Yani hiç bu alanda tecrübem mi yok? Hayır, var. Yani 2013-2014'ten beri bu alanda çalışıyorum. İşte okuyorum, öğreniyorum, öğrendiklerimi uyguluyorum. Arka planda bir sürü işler yapıyorum. İnsanlara bunları öğretiyorum ve onların da öğrendiklerini gözlemliyorum işlerinde. Ama bir noktada şu kamera açıldığında bir duruyorum. Çünkü ne kadar çok bilirsem bileyim yetersiz olduğumu düşünüyorum ve geçenlerde bir yerde okumuştum. İşte ne kadar çok, sanırım Twitter'da görmüştüm. Ne kadar çok bilirsem o kadar çok cahilliğimi hissediyorum. Çünkü gerçekten
bilginin sonu yok ve öğrendikçe diyorsun ki bunun daha fazlası var, daha fazlası var ve ben daha azını biliyorum. O yüzden de bence bu videoları açtığımızda hep böyle bir sınırsız bilgi akıtmalıyım isteği doğuyor içimizde. Önceki videolarıma baktığımda bunu çok net görebiliyorum. Çünkü her ne kadar ben aslında böyle sohbet havasında doğal akışta gelişen videoları yapmayı ve izlemeyi sevsem de, bilgiyi bu videoların içine yedirmeyi sevsem de, yani kendi izlerken de bunu sevsem de, burayı açtığımda bunu hayata geçiremiyorum. Sürekli böyle bir fazladan bilgi verme isteğim var. Sürekli öğretici olma isteğim var ama ben bir öğretmen değilim. Evet, birilerine eğitmek, bir şeyler öğretmek çok güzel ama ben öğretmen değilim. İşte kendime bunu kabullendirmek birazcık zor oldu. Kabullendirdiğim noktada da işte buradayım. Bir noktada işler neden durdu? Aslında bunun net bir cevabı yok. Yani yorgun muyum, tükendim mi, motivasyonum mu düştü, bilgim mi azaldı? Yoksa işte sosyal kaygı dediğimiz o şey bunalımın içine mi girdim? Bilmiyorum ya, bir sürü sebep olabilir ama her birini araştırdığımda, okuduğumda ya da işte bununla ilgili içerik üreten işte terapistleri izlediğimde aslında hiçbirinin olmadığını da az çok gözlemledim. Yani mesela sosyal kaygıdan başlayayım. Ben sosyal kaygısı olan birisi olduğumu düşünmüyorum. Çünkü aslında hiç içe dönük birisi de olmadım. Okul hayatımın en başından en sonuna kadar her şeyin içinde çok aktif bir çocuktum. Her şeye katılıyordum. Yani hiçbir şeyden geri kalmıyordum. Hatta bir şey olduğunda ilk öne ben atılıyordum ya da işte arkadaş çevremde bir organizasyon yapılacağı zaman hiç geri planda kalmam. İşte öne çıkarım, dahil olurum, fikir veririm, süreci yönetmeye çalışırım. Yani aslında sosyal ilişkileri, iletişimi güçlü bir insan olduğumu düşünüyorum. Öyleyim de aslında. O yüzden bunu birazcık kenara aldım. Tükendim mi? Hayır, tükenmedim. Çünkü arka tarafta geçen sene başladığım bir yüksek lisans programım vardı. Bu sene son dönemiydi. Mesela Ocak ayında harıl harıl ona çalıştım. Ona çalışırken bir taraftan arka planda yine bütün eğitimlerimi, danışmanlıklarımı vermeye devam ettim. Yani birebir de aslında konuştuğum birileri vardı. İşte online eğitimler yaptım. Birkaç tane okula online yine seminerler gerçekleştirdim. Mentörlüklerime devam ettim. Ders çalıştım, yazdım, konuştum. Yani arka planda tükenmedi. Yani şöyle bir sürece girmedim. Hani battaniye kafama çekeyim, yatayım, hiçbir şey yapmayayım, hayata küseyim, kendimi kapatayım da değildim. Yani daha da yoğun bir süreçtim. Belki de bu yoğunluk bana yorgunluk olarak döndü ve burayı ikinci plana attım. Aslında bu bana en mantıklı gelen sebeplerden bir tanesi. Çünkü bir noktada her şeye çok fazla yetişmeye çalıştığımda yorulabilirim. Evet Seda, yorulabilirsin. Bunu kendime kabullendirdim. Bu kendime kabullendirdiğim ikinci şey. Yani mükemmel olmak zorunda değil hiçbir şey. Yeterince iyi olsa da olur. İkincisi, yorulabilirsin, insansın ama bunun fazlası seni durdurur. O yüzden bazı şeyleri dozunda, kararında yapmak bu noktada çok önemli. Bir sürü şeyin içinde fark ettiğim bir şey de şu aslında. İletişimi yüksek ve dışa dönük bir insan olarak şu anda yaşadığım şehirde kendi çekirdek ailem dışında dostum, arkadaşım ve geçmişte inşa ettiğim hayatımdan hiçbir şey yok. Bence bu da konuşma becerilerimi ya da işte birebir iletişim becerilerimi körelten ya da bir video çekmeye, oturmaya beni teşvik edemeyen şeylerden bir tanesi. Yani süreç içerisinde, gün içerisinde çok aslında yalnız olduğum ve yalnız çalıştığım, tüm gün yalnız kaldığım bir hayatım var şu anda. Yani dışarı çıkıp sosyalleştiğim tek kişi annem ve eşim. Arkadaşlarım başka bir şehirde oldukları için onlarla sadece belli dönemlerde onların yanına gidersek ya da onlar benim yanıma gelirse sosyalleşebiliyoruz. Ve işte geçmiş hayatımda işte her akşam işten çıkınca bir kafede oturmak, işte yemeğe gitmek, tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek, sürekli her hafta farklı arkadaş gruplarıyla birlikte olan birisi olarak şu anda durmuş hissediyor. Hayatım durmuş hissediyorum ve o yüzden sürekli böyle okumalıyım, yazmalıyım, okumalıyım, yazmalıyım falan gibi böyle bir döngüye girdiğimi düşünüyorum. Bu da diğer sebep. O yüzden de işte bu video çekmeye o kendimi hazırlama aşamasında evin içinde sürekli böyle kendi kendime konuştuğum, aynalarla konuştuğum bir süreçten geçtim. Ve aslında şunu fark ettim. Ben konuşmayı seviyorum. Çünkü bir ara onu da düşündüm. Durdum çünkü demek ki konuşmayı sevmiyorum ama hayır değil. Yani
YouTube açıklamamda da yazıyor. Konuşmaktan, anlatmaktan keyif alan biriyim. Mesela okuduğum bir kitabı birine anlatmak bana müthiş bir keyif veriyor. Ya da bir yerde bir küçücük bir bilgi bile görsem onu hemen koşup böyle birine anlatmak, onunla ilgili böyle araya bir diyalog koymak falan çok beni mutlu eden şeyler. Ve işte bu eğitimlerde de böyle hani sunum hazırlarken bak şu bilgiyi de anlatayım, bu bilgiyi de anlatayım. Anlatmaya bayılan biriyim. O yüzden bu da değil yani sebep. Bence tüm bunlar bir araya geldiğinde yine iletişim, birebir iletişimde olmak, sosyalleşmek, mükemmeli istememek, iyi olduğuna kanaat getirmek, yorulduysan dinlenmek. Bakın tüm bunlar bana kalırsa bu üretim sürecinde, aktif üretim sürecinde olağan şeyler ve olması gereken şeyler. Ben o Kasım'dan önceki dönemde sürekli işte aktif video çekmeliyim, aktif üretmeliyim, işte birilerinden geri kalmamalıyım. Bak onlar haftada 5 tane yapıyor, ben eksiye düşmemeliyim gibi kendimi körelttiğimi düşünüyorum. Böyle olduğunda da eğer şu anda benim gibi olanlar varsa ki var biliyorum. Çünkü burada notlarım arasında sizden gelen birkaç tane soru da var. Onları da araya böyle serpiştiriyorum, cevaplarını veriyorum. Eğer benim gibi olanlar varsa en temeldeki problem kıyaslama. Kıyaslamamamız gerekiyor kendimizi. Yani o haftada 5 tane video atabilir. Belki onun arka planında senin kadar yoğun değil. Sen haftada 3 tane video yaparsın belki Instagram'a ya da işte YouTube'a o haftada 3 tane koyabiliyordur. Belki bir ekibi vardır, belki arka planda daha az iş yükü vardır ve tek işi budur. Ama senin arka planda daha fazla iş yükün vardır ve yapabileceğin tek şey haftada bir tane video atmaktır. Bunu kabullenmek gerekiyor. Kabullen ve devam et. O yüzden kıyaslamamamız gerekiyor. En önemlisi bu çok zor, kabul ediyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz o içerik üreticilik döneminde kıyaslamamak imkansız. Çünkü bir sürü iyi içerik üretici var ve bu artık bir iş haline geldiği için herkes daha fazla üzerine nasıl koyarım diye düşünüyor. O yüzden burada bizim amacımızı belirlememiz gerekiyor. Mesela benim amacım video çekerken videodan direkt olarak kazanç elde etmek değil. Yani ben bu videoları video çekerek zengin olmalıyım düsturuyla çekmiyorum. Sadece içinde bulunduğum süreçte sohbet etmeliyim, kendimi anlatmalıyım, aklımdakini aktarmalıyım. Belki benim gibi olanlar varsa onlara bir ilham olmalıyım. İşte empati kursunlar, birlikte sohbet edelim. Amacım bu aslında. Biraz bilgi vermek, biraz farkındalık uyandırmak, biraz bakış açımızı geliştirmek. O yüzden amaç belirlemek burada önemli. Bu amacı belirledikten sonra da altyapıyı inşa etmek önemli. O yüzden eğer şu anda siz de bu süreçteyseniz benim gibi bir durup böyle belki birkaç hafta ne oldu ya ben ne yapıyorum şu anda? Yani neden böyleyim? Bir sürü böyle yazıp ben çok yazdım bu süreçte. İşte böyle tablolar çizdim işte sebep bu, bir sebep iki bu falan gibi altını doldurmaya çalıştım. O yüzden siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Bunu tavsiye ederim. Bir de bu video çekememe sürecinde beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi ya ben artık üretmekten keyif almıyorum galiba. Ya bu Kasım'a kadar olan dönemde her şeyin iyi gitmesi ve bir anda o zaman durmamın sebebi aslında buydu. Çünkü az önce söylediğim gibi benim videoları çekmekteki amacım aslında keyif de almak bir taraftan. Çünkü benim için içerik üretmek ve birileriyle bağlantıda olmak en temelde keyif almak. Bunda da bence bu algoritma baskısı, işte onun isteklerini yerine getirme ve tüketicinin isteklerini yerine getirme olayı devreye girdi. Şimdi algoritmalar bizden bir şey istiyor, evet. Çünkü insanlar onu istiyor, evet. Buna uyum sağlamalıyız. Buna çok katılıyorum. Buna bir işte sosyal medya pazarlamacısı gözüyle baktığımda evet algoritma eşittir tüketiciler olduğu için onun istediği şeyleri yerine getirmeliyiz. Bunu okey buna tik attık. Ama burada şöyle bir şey var. Yine amaca geliyor mevzu. Yani algoritma benden bir şey istiyor. İşte yeni bir güncellemesi var o sosyal medya platformunun. Ben ona uyum sağlıyorum. Bu tamam. Tüketici benden bir şey istiyor. Buna uyum sağlıyorum kendi amaçlarım doğrultusunda. Bu da tamam. Ama benim yaptığım içerik birilerinde yankı bulmuyorsa o zaman birazcık bu beni köreltebiliyor. Bu bende böyle oldu. Mesela ben hiçbir zaman işte kısa yoldan para kazanmak, işte örneğin pasif gelirle zengin olmak, işte bir tane e-kitap yap, hayatın boyunca yat, hiç çalışma ya da işte bir şeyin 3 ipucuyla kısa yoldan hemen işte sayfanı patlat vesaire gibi içerikler yapmadım. Bunların doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunların sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Ama ne yazık ki
İnsanlar bunu istiyorlar. Yani her ne kadar ben bunu istemiyorum dese de birisi, görüyorum mesela beni takip ediyor. Benim verdiğim içerikten de zevk alıyor mesela. Orada işte izliyor benim verdiğim içeriği, yorum da yapıyor. Sonra bakıyorum bir başkasının sayfasında görüyorum aynı kişiyi ve onun işte kısa yoldan para kazanma ile ilgili PDF'imi işte istiyorsan PDF yaz vesaire gibi şeylerine gidip yazıyor. Şimdi öyle olduğunda hani hedef kitle diyoruz ya, onu da istiyor, onu da istiyor. Şimdi o kitle bunu istediği noktada ben diyorum ki ya benim yaptığım şey birinde karşılık bulmuyor. Çünkü benim yapmaya çalıştığım şey bu değil. Benim yapmaya çalıştığım şey bu. Ve ben bu kitleye bunu demek ki aktaramıyorum. Demek ki aynı bakış açısında değiliz. O yüzden şu anda bu artan içerik üreticiliğiyle birlikte artan kalitesiz içerikler ister istemez hepimizde bence bir dur ya bir üretme. Zaten bir faydası yok gibi düşündürüyor olabilir. Bu düşünce kısmen doğru, kısmen yanlış. Bu düşünceye bir dönem kapılmış biri olarak yani ister istemez kapılıyorsun. Çünkü yani o kadar uğraşıyorsun işte yani benim danışanlarımdan da biliyorum. Mesela psikolog, diyetisyen hani bakıyor mesela diyetisyenden yola çıkacağım. İşte birisi diyor ki işte günde sadece 3 kere işte pul biberli yoğurt yiyerek ayda 10 kilo verebilirsin diyor. Diyor ki bunun bilimsel bir gerçeği ve doğruluk payı yok. Aksine insan vücuduna zararlı diyor mesela. Ve gidiyor araştırma yapıyor bununla ilgili. İşte kaynaklar buluyor, makaleler okuyor, çalışmalara bakıyor, doküman çıkarıyor, videosunu çekiyor, bu kaynaklara koyuyor. İzlenmiyor. Ya da işte karşıya bir yankı bulmuyor. Diyorum ki bunu yapmaya devam et. Bak senin tarzın bu. Sen gerçek olanı yapıyorsun. Ama bir süre sonra köreliyor. Diyor ki ya ben gerçek olanı yapıyorum tamam da o niye benden daha çok takipçi kazanıyor? Benim neden 10.000 takipçim varken onun 1 milyon takipçisi var noktasına geliyor. Ve tabii ki bu da köreltiyor. Yani her ne kadar sayılar bizim için önemli değil, işte önemli olan gerçek kitleye ulaşmak, önemli olan 1.000 takipçin varken bile satış yapabilmek desek de ki bu doğru. Ama diğer taraftan baktığımızda psikolojik olarak sayılar da bizi motive ediyor. Yani ne kadar çok izlenirsek, ne kadar çok beğenilirsek, ne kadar çok yorum alırsak, takipçi sayısından bağımsız etkileşimler için konuşuyorum. Ateşleniyoruz aslında, motivasyonumuz artıyor. Ama işte bu gerçek dışı, etkileşime oynayan, sahte, arkası bomboş içerikler ister istemez kaliteli içerik üretmek isteyen insanları köreltiyor. Bunu da niye söylüyorum? Köreltmesin diye söylüyorum. Çünkü eğer amacınız işte anlık izlenmelerse, amacınız sadece bomboş bir takipçi kitlesi ise ya da işte sadece işte bugün markalardan aldığım işte işbirlikleriyle günümü kurtarayım, yarına Allah kerim diyorsanız evet bu okey yapılabilir. Ama siz gerçekten işte bundan 10 sene sonra bile, 15 sene sonra bile kaliteli bir marka inşa etmek istiyorsanız işte akla gelen, bir yerde adı geçen ya da işte bilgisiyle hala insanlara öğretici olan, ilham veren birisi olmak istiyorsanız kendi bildiğiniz doğrudan şaşmayın derim. Ben şu an bunu kabullendim. Diyorum ki evet ben bildiğimi yapayım, anlatayım, istediğim gibi anlatayım, kitlemin hoşuna gidecek şekilde yapayım, doğru bildiğimi yapayım, yalansız yapayım, gerçeklere dayandırarak yapayım. Gerekirse az izlensin ama en azından benim kalitem belli olsun diyorum. Bu da bu videoyu çekmeye başlamam için en önemli etkenlerden bir tanesi oldu. Peki tüm bunlardan sonra tekrar video çekmeye, içerik üretmeye devam edecek miyim? Evet, tabii ki edeceğim. Yani çünkü bu benim işim, bu benim mesleğim. Aslında özüne bakarsak başka da yapabileceğim hiçbir şey yok şu anda. Yani benim zorunluluğum da gibi bir şey bu. Yani tabii ki istesem başka şeyler yapma imkanım da var ama kendi hayatım, kendi sağlığım, kendi fiziksel gücüme baktığımda şu an için yapabileceğim en
kolay şey aslında benim için içerik üretmek, video çekmek, konuşmak, anlatmak ve buradan birilerine ulaşıp farkındalık uyandırmak ve öğretmek. Bu neden söylüyorum? Belki daha önce paylaştığım bir podcast vardı. Onu dinlediyseniz ya da dinleyenler varsa oradan az çok biliyorlardır. 2015 senesinde benim böyle bir başımdan çok ciddi bir trafik kazası geçti ama çok ciddi. Yani böyle sol bacağımın %80'ini kaybetme noktasına geldim ki şu anda da dizimin çok büyük bir kısmının işte bükülmesine kısıt var diyebilirim. Bu sebepten dolayı mesela benim aktif olarak işte çok yürümem, çok oturmam, çok ayakta durmam yasak. Yapmamam gerekiyor bunu. Çünkü dizim şişebiliyor ve işte reaksiyon gösterebiliyor. Ve ben işte bir işe gidip bütün gün ofiste 8-10 saat işte oturmak benim için imkansız bir şey. İşte uzanmam lazım, dolaşmam lazım, mola vermem, sık mola vermem lazım. O yüzden böyle bir sürecin içine çok mecbur kalmadıkça girmek benim için zor. Çok büyük zorluk. Hani fiziken kendimi çok zorlarım, sağlığımı çok zorlarım. O yüzden tabii ki video çekmeye devam edeceğim. Çünkü aslında bana bu anlamda da iyi gelen bir şey bu. Hatta o podcast'imin başlığı da dinlemeyenler varsa tekrar bakabilirler. Dijital markamız bizi hayata da bağlar. Yine çok detay vermeyeceğim. Orada dinleyebilirsiniz. Gerçekten mesela ben birazcık geri gidecek olursak işte 2014, 2013, 2014 senesinde bir e-ticaret firmasında işe girmiştim ve 19-20 yaşındaydım. O zamanın asgari ücretine göre iyi sayılabilecek asgari ücretin üzerinde bir işte maaşım vardı ve 19-20 yaşında kredi çekerek bir araba almıştım. O zamanlar 19-20 yaşında bir genç, ailesiyle yaşayan bir genç evet araba alabiliyordu. Üzücü. Neyse. Sonra işte iyi giden bir işte iş hayatım, orada arkadaşlarım, onlardan öğrendiğim bir sürü şey vesaire çok güzel giden bir iş dönemim vardı ve sonra ne yazık ki bu trafik kazası oldu. Olabilir. Hani kazalar maalesef günümüzün en büyük gerçeği. Ama tabii ki bu çok ciddi bir kaza olduğu için ben dönemedim geriye ve ister istemez artık fiziki çalışma hayatım orada bitmiş oldu. Çünkü 2-2,5 sene hiç yataktan kalkamadığım ve tekerlekli sandalye ve değneklerle hayatıma devam ettiğim bir ameliyat ve tedavi sürecim vardı. 2,5-3 sene sonra artık yavaş yavaş değnekleri bırakmaya, tek değneğe düşmeye, artık değneksiz yürümeye falan başladığım bir dönemdi bu. O dönemde de işte yine o işimde biraz uzaktan devam ettim. Ama tabii ki bu benim için yeterli değildi ve bir gün bitebilirdi ve işte ben freelance işler yapmak, içerik yazarlığı yapmak, freelance sosyal medya yönetimleri yapmak, işte reklam yönetimleri yapmak gibi ne kendi şu anki işimle alakalı kendimi geliştirdiğim, yetiştirdiğim bir dönemdi benim için aslında. Yani tamamen sıfırlanmamıştım. O yüzden şu anda geri dönüp baktığımda bir işe girer miyim? Az önce söylediğim gibi hani tabii ki kesin konuşmuyorum hiçbir zaman dünya şartları ama mecbur değilsem girmem. Çünkü şu anda içinde olduğum düzende işte birebir danışmanlıklar, mentörlükler, eğitimler, seminerler, konuşmalar, işte sattığım ürünler, işte eğitim videoları vesaireler benim için şu anda yeterli. Zaten dediğim gibi evliyim, bir eşim var. O da benimle aynı işi yapıyor ve hani tek başıma değilim. Bu benim için iyi bir şey. O yüzden de tüm bunlar bir araya geldiğinde video çekmek benim için işin de yanında aslında büyük bir keyif. Tekrar video çekmeye dönme noktasında zaten bu videoyla karar verdim. Ama burada en önemli kararım şu. Stratejimi değiştirmek, işte belki bakış açımı değiştirmek, tarzımı değiştirmek, işte koltuk düzenini yapmak bile bana biraz daha iyi hissettirdi. Çünkü bir önceki tarzıma baktığımda evet hani başta söylediğim gibi güzel videolar, bilgilendirici videolar onları tamamen bırakmayacağım. Sol tarafta işte masamızın olduğu yerde bilgilendirici videolara tabii ki devam edeceğim. İşte ekrandan bir şey gösterdiğim, adım adım yaptığımız videolara orada devam edeceğim ama biraz daha artık bu sohbetlerimizi, işte öğrendiklerimi bu sohbet havasında aktardığım videoları da dahil etmek istiyorum. Mesela öyle bir an oluyor ki işte vlog çekmek istiyorum ve sonra şey diyorum. Bu benim uzmanlığıma mı zarar verir acaba? Ne alakası var halbuki yani ben yani evet bir uzman olarak kendimi sizin zihninizde konumlandırmak istiyorum ama diğer taraftan da insanım. Yani insan olarak da beni bir insan markası olarak da kabullenmeniz gerekiyor. Ben
uzmanlık inşa etmektense öncelikle bu kişisel markamı, kişiselliğimi inşa etmeyi çok istiyorum. Bu daha sürdürülebilir çünkü. O yüzden de bu durup düşündüğüm dönemde dedim ki yani seni durduran şey bence stratejin. Yanlış bir yoldan gidiyorsun. Bu X birisi için doğru olabilir. İşte X birisi bunu yapmayı sevmiyor ya da kendine bunu uygun görmüyor olabilir ve onun tarzı tamamen farklı olabilir. Ama sen busun. Sen buysan bunu yapmalısın. Bir süre de bunu deneyeyim. Hani belki daha çok seversiniz. Umarım seversiniz. Yazarsınız. Severim sevmem falan diye böyle yorumlarda konuşabiliriz. Ama özcesi şu ki video çekmeye devam edeceğim. Sevdiğim ve sizin de sevebileceğinizi düşündüğüm, sizden gelen feedbacklere göre aslında yolumu çizdiğim bir tarzla devam edeceğim. İçime sinmiyorsa yapmayacağım. Mesela bu videoyu çekiyorum ama editledikten sonra içime sinmezse belki paylaşmayacağım. Yani artık şartlandırmamaya karar verdim kendime. Çünkü kabullendim. Ben hep kabullenirim. Yani kaza geçirdiğim süreçte de mesela kabullen, okey, oldu bir şey. Çözümü bul ve devam et. Bu benim yaşam felsefem gibi. Kabullen, çözümü bul ve devam et. Burada da aynı şey oldu. Yapamadın mı? Çözüm, sorunu bul, kabullen ve çözümü bul, devam et. Ben çözümü böyle buldum. Bir süre böyle deneyeceğim. Tükenmiş hissettiğimde, yorgun hissettiğimde durup dinlenmeyi kendime çok görmeyeceğim. İşte haftada 3 video yapmalıyım gibi gereksiz şartlandırmalara kendimi sokmayacağım. Belki YouTube'a bundan sonra haftada 3 tane, 4 tane video atacağım. Bu benim için çok iyi olur. Yani eğer şu tarzı sever ve benimsersem belki de aklımdaki içerikleri burada daha rahat bir şekilde anlatmaya başlayacağım ve bu gerçekten hem beni aktifliğim açısından hem de sizinle bağ kurmam açısından çok daha verimli olacak. O yüzden de bu yeni tarzı 2025'te denemeyi kendime bir yol haritası edindim. Umarım sizler de seversiniz. Şimdi videonun sonunu bağlayacak olursak ki çok uzatmak istemiyorum dedim yine çok uzattım. Umarım izlerken sıkılmazsınız ama sıkılmayın diye de aşağıya zaman çizelgeleri koyacağım. İstediğiniz yere gidip orayı izleyebilirsiniz. Eğer sen de benim gibiysen, şu anda duruyorsan, durduğun için kendini suçlu hissediyorsan hissetme. Ben de oradaydım ama çıktım. Çıkmam 2,5-3 ay sürdü. Ama bu hiç önemli değil. Eğer yazmak iyi geliyorsa yazın, çizmek iyi geliyorsa çizin, konuşmak iyi geliyorsa konuşun. Yani hiçbirimiz aynı değiliz ve tek bir yol yok. Bunu bir kere kabullenmenizi istiyorum. Çünkü ben benim, sen sensin, o bir başkası ve her birimizin gideceği yol farklı. Evet, stratejiler tek olabilir. Evet, bilgi bir tane olabilir ama bilgiyi işleme şeklimiz farklı. İşte o yüzden ben burada biraz da bilgiyi deneyimlerimle harmanlamak istiyorum. Çünkü benim o bilgiyi işleme şeklim ve aldığım sonuç farklı olurken bir başkasının aynı bilgiyi deneyimleyip işleme şekli ve sonucu çok farklı olabilir. O yüzden deneyin. Eğer şu anda körelmiş hissediyorsanız, tükenmiş hissediyorsanız, üretken hissetmiyorsanız deneyin. Önce yazın. Mesela ben bu videoya başlamadan önce şurada görebilirsiniz. Yazdım. Çok yazdım. Yani burada işte başlıkları çıkardım. Altına işte anahtar kelimeler ekledim. Konuşurken unutmayayım dedim. Yani sürekli böyle bir şartlandırma halindeysek ya bence bu nasıl daha kolay olabilir? Bunu deneye deneye bulabiliriz. Ben mesela bu süreçte çok fazla video izledim. YouTube. Ben çok iyi bir YouTube izleyicisiyimdir. Çok izlerim. Yani Instagram'dansa benim YouTube ekran sürem daha fazladır. Ve bir noktada artık şunu dedim. İzlediğin yeter. Hani artık çekmeye başla. Yeterince izledin. Şimdi bu izlediğim süreçte de öyle hani sürekli tabii komediler, skeçler çok izlerim. Eğlenirim çünkü onlarla ama şeyi çok izledim. İşte psikologları çok izledim. İşte tükenmişlik, motivasyon kaybı, erteleme, üretememe, sosyal kaygı. Böyle baktım yani en basit haliyle ben neden içerik üretemiyorum falan gibi anahtar kelimeler yazarak karşıma çıkan Türkçe, İngilizce, yabancı hiç fark etmez. İzledim, not aldım. Bu notların sonucunda da işte kendi yolumu bir şekilde buldum ve şimdi buradayım. O yüzden istediğim siz de kendi yolunuzu bu şekilde araya araya bulabilirsiniz. Eğer ararken zorlanırsanız bana yazabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Ki lütfen yorumlar yazın çünkü yorumlarınızı okumak bana çok büyük bir keyif veriyor. Yorumlarda içinizden geçenleri paylaşın, aklınızdan geçenleri paylaşın. Şu anda bu süreçteyseniz,
ki olma ihtimalimiz çok yüksek. Bir kere kış, hava çok basık ve gerçekten modumuz çok düşük. Eğer böyle bir süreçteyseniz lütfen yazın, konuşalım, sohbet edelim. Artık bu kanal böyle bir kanal. Yani umarım bunu seversiniz çünkü ben bunu çok seviyorum. Yani bu kanal aslında özcesi şu. Yine pazarlamayı en basit haliyle anlatan, bakış açımızı değiştiren, pazarlamaya bakış açımızı değiştiren, işimizi, kendimizi, mesleğimizi nasıl konumlandıracağımızı, nasıl pazarlayacağımızı anlatan. Ama bir taraftan da insani taraflarımızı da konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz, Seda'nın belki arka planını biraz daha fazla görebileceğiniz bir kanal formatına dönüşmeye çalışacak. Umarım yine söylüyorum seversiniz. Bu video ile ilgili, benimle ilgili, süreçle ilgili, kanalla ilgili, kendinizle ilgili, aklınıza takılan sorularla ilgili her şeyi yorumlara yazabilirsiniz ve lütfen yazın. Onları okuyorum ve onlardan aslında içerikler çıkarıyorum. Söylediğim gibi bugün videoya konu olan şeylerin bir kısmı sizden gelenler aslında. Sizinle konuşmalarımız üzerine bu çıkarımları yapıp bu sohbeti gerçekleştirebildim. O yüzden bana yazmanız çok kıymetli. Hem bu video ile ilgili hem de sonraki videolarla ilgili Seda şunu mı konuşsak dediğiniz ne varsa bana yazabilirsiniz. Bu hem size hem kendime bir taahhüdüm olsun. Bundan sonra bu kanalda daha aktif olmak için söz veriyorum. Daha sık burada olmak için hem size hem kendime söz veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.